Nurettin Zengi, babası İmadettin Zengi'nin vefatından sonra ağabeyi Seyfettin Gazi ile anlaşmış ve Fırat Nehri'nin batısına hakimiyeti altına almıştı. Nurettin Zengi Halep'e hakim olur olmaz devamlı surette Haçlılarla mücadeleye girişti. 1147 ile 1149 yılları arasında yapılan 2. Haçlı Seferi'nin etkisizleşmesini sağladığı gibi Antakya Haçlı Prensliğine saldırıp çokça kaleler fethetmiş ve hatta 1149 yılında Antakya'yı kuşatma altına almıştı. Nurettin Zengi, Urfa Kontu 2. Joseli'nin kendine bağlı Türkmenler tarafından esir edildiğini haber alınca bu sefer de yönünü başıboş kalan Joseli'nin kontluğuna çevirmişti. Bu kontluğa sefer düzenleyen Nurettin, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Mesud'la eş zamanlı olarak Urfa kontluğunu tarih sahnesinden silmişti. Böylece Haçlılar sahil şeridine sıkışıp kaldılar. Nurettin Zengi'nin Anadolu Selçuklu ve Danişmentliler ile Joseli'nin kontluğunu ortadan kaldırması, 1. Haçlı Seferinden beri Orta Doğu'da var olan Haçlı tehdidini büyük ölçüde yok etmişti. Bununla beraber yapılan seferler neticesinde Antakya Haçlı Prensliği ile Trablus kontluğunun gücü zayıflamıştı. Böylece Nurettin Zengi'nin asıl hedefi Kudüs Krallığı olmuştu. Kudüs'ü fethetmek ise onun en büyük hayaliydi. Ancak Kudüs Krallığı'na giden yol Şam'dan geçiyordu ve burası gittikçe zayıflayan Börilerin elindeydi. Nurettin Zengi, babası gibi Şam'a sahip olmak istiyordu. Bu arzusunu yerine getirmek için 1150 yılında Şam'ı ele geçirmeyi denemiş fakat kendi adına sikke basılıp hutbe okunması ile yetinmek zorunda kalmıştı. Börilerin gittikçe zayıfladığını ve Şam'ın hala Kudüs Krallığı tarafından tehdit edildiğini iyi bilen Nurettin Zengi bir an önce Şam'ı ele geçirmek niyetindeydi. Bu sebeple 1. Şam kuşatmasından bir yıl kadar sonra ordusuyla tekrar Böriler üzerine sefere çıktı. Şam'a yaklaşan Nurettin Zengi, Uyun Faseri Yağ'da ordugahını kurdu. Daha sonra Börilerin Haçlılardan yardım istemeleri ihtimalini göz önünde bulundurarak 5 Mayıs 1151 Cumartesi günü ordusunu şehrin doğusundan güneyine doğru kaydırdı ve yeni ordugahını Hacira ve Raviye civarında bulunan Meydanül Hass'a kurdu. Buradan Abak'a elçi gönderen Nurettin, asıl gayesinin ne olduğunu açıkça belirten bir de mektup yollamıştı. Tek isteğim Müslümanların iyiliği için Haçlılara karşı savaşmak ve onların elinde esir olanları kurtarmaktır. Eğer beni Şam askeriyle desteklerseniz, açtığımız cihatta birbirimize yardım edersek, bütün meseleler halledilmiş olur ve benim arzum ve gayem de tam olarak gerçekleşir. Bu mektubuyla Nurettin Zengi, 1. Şam kuşatmasından önce yaptığı gibi Abak'ı cihata davet ediyor ve asıl hedefinin Şam değil, onun muhafazası ve Kudüs olduğunu söylüyordu. Ancak Şam Atabeyi Abak bir kez daha Nurettin'in bu teklifini reddetti. Bunun üzerine Nurettin Zengi, Şam'a iyice yaklaşarak 12 Mayıs'ta Meşhedül Kadem'de çadırlarını kurdurdu. Ancak Nurettin Zengi ordusuna hücum emri vermeyerek kan dökmeden Şam'ın teslim olmasını bekledi. Bu sırada Abak daha önce Kudüs Krallığı ile yaptığı anlaşma hükümlerine dayanarak Kudüs Kralı 3. Baldwin'den yardım istemişti. Bunun üzerine 3. Baldwin ordusuyla Kudüs'ten harekete geçti. Kudüs Kralı'nın yaklaştığını haber alan Nurettin Zengi kendisine katılan Türkmenlerden bir birliği Kral Baldwin'i yolda karşılamaları için Havran'a sevk etti. Kendisi de düşmanı dağlık bölgeye çekmek için Zebedani'ye doğru çekildi. Türkmenler Havran'da Haçlı ordusu karşısında tutunamamışlardı. Havran'ı geçen 3. Baldwin, Nurettin'in dağlara çekildiğini öğrenince onu takip etmeyerek doğrudan doğruya Şam önlerine geldi. Burada Şam Atabeyi Abak onu ziyaret etti.
3. Baldwin, Şam'da bir vakit bazı askeri girişimlerde bulundu ancak başarılı olamadı. Kendisi Nurettin Zengin'in üzerine gitmeye cesaret edemediği gibi Nurettin Zengin'in Türkmenlerden oluşan ordusu ile Şam'a tekrar saldıracağını haber alınca Kudüs'e geri dönmeye karar verdi. Kudüs kralının geri çekilmesinden sonra Nurettin Zengi 8 Temmuz 1151'de Şam'a doğru harekete geçti. Birkaç yerde konakladıktan sonra nihayet 11 Temmuz'da El-Katia'ya geldi ve burada ordugahını kurdu. Nurettin Zengi bir kez daha Şam'a mektup yollayarak şehri teslim etmelerini istedi. Bu sefer Şam divanı Nurettin Zengi ile görüşmeye karar verdiler. Böylece Zengiler ve Böriler arasında bir görüşme tertip edildi. Birçok önemli şahsiyetin katıldığı bu görüşmede fikir ayrılıklarının giderilmesiyle anlaşmaya varıldı. Buna göre Nurettin Zengi Şam'a saldırmayıp memleketine dönecek ancak Şam'da kendi adına hutbe okunması ile sikke basılmasına ilaveten istediği zaman Şam şehrine de girebilecekti. Böylece Böriler ile uzlaşan Nurettin Zengi ordusuyla ülkesine geri döndü. Haçlılar Mısır Fatimi Devleti'nin elinde bulunan Askalan'ı kuşatmış bulunuyorlardı. Nurettin Zengi, Müslümanların Filistin'deki tek limanı olan Askalan'ın Haçlıların eline geçmesine müsaade edemezdi. Bu sebeple Askalan'a yardıma gitmeye karar verdi. Şam Atabey'i Abak'a haber göndererek onun da birlikleriyle kendisine katılmasını istedi. Bunun üzerine Abak ordusuyla Nurettin'e katılmak için yola çıktı. Birleşen Zengi ve Börik kuvvetleri Filistin'e inmeden önce Haçlıların elinde bir sınır kalesi durumunda olan Banyas önlerine geldiler. Buradayken Abak, Askalan'a gitmeye çekindiğinden dolayı Nurettin'e Askalan'a gitmektense Banyas'ın ele geçirilmesinin daha uygun olacağını söyledi. Bunun üzerine Banyas kuşatma altına alındı. Ancak Abak'ın kuşatma boyunca kararsız bir tutum içerisinde olması ve Haçlılara karşı ciddi bir teşebbüste bulunmaktan kaçınması, Birleşik Ordu'nun netice elde edemeden Banyas önlerinden çekilmesine sebep oldu. 8 ay boyunca kuşatmaya direnen Askalan ise neticede Haçlılar tarafından işgal edildi. Askalan'ın Haçlılar tarafından işgal edilmesi Şam Atabey'i Abak'ı endişelendirmişti. Bu sebeple kuvvetli olarak görmeye başladığı Kudüs Krallığı ile yeniden ilişkiler kurma yolunu aramaya başladı. Abak, Kudüs Kralı 3. Baldwin'e haber yollayarak dostluklarının devam etmesini istedi ve daha önce yaptığı anlaşmaya ithafen yıllık vergisini de ödeyeceğini bildirdi. Bunu memnuniyetle kabul eden 3. Baldwin, elçilerini vaat edilen parayı almak üzere Şam'a yolladı. Askalan'ın işgalinden sonra Kudüs Krallığı'nın zapt için ilk hedefi durumuna düşen Şam halkı bu vaziyetten son derece müteessir oldu. Şam şehrinde fiyatlar arttı ve bir çuval buğday 25 dinara hatta daha fazlasına satılmaya başladı. Bu hal halkın bir kısmının şehri terk etmesine sebep oldu. Şamlılar çok zor duruma düştüler. Öyle ki artık Nurettin Zengi'nin idaresi altında yaşamak istiyorlardı. Binaenaleyh İmadeddin Zengi tarafından Baalbek'e vali olan ancak Börilerin Baalbek'i ele geçirmesiyle onların hizmetine giren Selahaddin Eyyubi'nin babası Necmeddin Eyyub'un Şam Atabey'i Abak'la Şam emirlerinin arasını Nurettin Zengi'nin lehine açması üzerine Böriler daha da zayıfladılar. İşte böyle bir durumda Halep'ten Nurettin'in elçisi olarak Esedüddin Şirkuh 1000 kişiyle Şam'a gelmiş ve Merç bölgesindeki El-Kasap'ta çadırlarını kurmuştu. Abak, tabi olduğu Nurettin Zengi'nin elçisi Şirkuh'u karşılaması gerekirken bunu yapmadığı gibi onunla görüşmeyi de reddetti. Karşılıklı gönderilen mektuplar da gergin havayı değiştiremedi. Abak'ın bu yaptığı tabilik hükümlerine aykırı düşüyordu.
Bunun üzerine Halep ordusu 18 Nisan 1154 günü Nurettin Zengi kumandasında Merç bölgesine geldi ve Şirkuh kuvvetleriyle birleşti. Ardından Zengi ordusu doğu istikametinden Şam'a yaklaşmaya başladı. Bu hareket karşısında Şam askeri her gün belli aralıklar ile Zengi ordusunu yıpratma saldırıları düzenliyordu. İşte böyle bir çarpışma esnasında Nurettin Zengi'nin bir kısım kuvvetleri şehre hücuma başladılar. Küçük bir birlik tarafından savunulan Şam sulları fazla dayanamadı ve şehrin doğu kapısı parçalandı. Böylece Halep askeri şehre girdi. Abak ise iç kaleye çekilmek zorunda kaldı. Ancak Haçlılardan istediği yardımın daha Şam'a ulaşamaması ve Nurettin'in ona teslim ol teklifinde bulunması üzerine Abak kaderine razı olup iç kaleden çıkarak Nurettin'e teslim oldu. Nurettin Zengi, Abak'a kötü muamele yapmayarak onun Humus'a gitmesine müsaade etti. Ancak Abak Humus yerine Bağdat'a gitti ve ölünceye kadar orada yaşadı. Böylece Şam'ın düşmesi Börelerin sonu olmuş ve Baalbek haricinde bütün topraklar Zengilerin eline geçmişti. Bir müddet Şam'da duran Nurettin Zengi, şehirdeki asayişi temin edip zarara uğrayanlara ihsanlarda bulundu. Böylece Şam'daki işleri yoluna koyan Nurettin Zengi tekrar Halep'e dönüş yolculuğuna başladı. Baalbek şehri ise daha sonradan direnmekten vazgeçecek ve 1155 yılında Zengi topraklarına katılacaktı. 1155 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Mesut vefat etmiş ve yerine oğlu 2. Kılıç Arslan tahta geçmişti. Fakat Kılıç Arslan tahta geçtikten sonra Anadolu Selçuklu Devleti büyük bir iç savaş yaşadı. Kılıç Arslan'ın kardeşleri ona baş kaldırırken rahmetli Sultan 1. Mesud'un damatları Danişmentli Yağbasan ve Danişmentli Zünnun da ona karşı ittifak kurdular. Nihayet Yağbasan Sivas'tan hareketle Kayseri'ye vasıl olup şehri ele geçirdi. Bu hareket karşısında 2. Kılıç Arslan Danişmentli Yağbasan'ın üzerine yürüdü. Böylece Anadolu'da Danişmentliler ve Selçuklular arasında savaş patlak verdi. Nurettin Zengi ise Kılıç Arslan'ın Anadolu'ya hakim olmasından çekiniyordu. Zira Kılıç Arslan Anadolu'ya hakim olursa yönünü Zengi topraklarına çevirmeyeceğinin garantisini kimse veremezdi. İşte bundan dolayı Nurettin Zengi, Kılıç Arslan'ın aleyhine teşkil edilen ittifaklara katılmaya başladı. Nihayetinde harekete geçerek Kılıç Arslan'ın hakimiyetindeki Antep, Raban ve diğer bazı şehirleri ele geçirdi. Bunu haber alan 2. Kılıç Arslan, Danişmentliler ile mücadeleyi bırakmış ve Ermenileri cezalandırdıktan sonra Nurettin Zengi'ye mektup yazarak "Bana ait olan memleketleri iade et. Çünkü babam aramızdaki sınırı çizdi." demişti. Ancak Nurettin Zengi onun bu mektubunu aldırmayıp Danişmentli Zünnun'u kendi tarafına çekti. Bu sırada Antakya Prensi Bohemond'un Harim'i ele geçirdiği haberini alan Nurettin, harekete geçerek Harim Kalesi'ne yöneldi. Şehre varan Nurettin Zengi, Harim'i kuşatma altına aldı. Kuşatma devam ederken Kudüs Kralı 3. Baldwin, Nurettin'e elçi gönderip barış teklifinde bulundu. Nurettin Zengi'nin Suriye'de ele geçirdiği yerleri tahkim etmesi için zamana ihtiyacı vardı. Bu yüzden bu teklifi kabul etti. Buna göre Harim'e bağlı bölgelerin yarısı Nurettin Zengi'ye verilirken Harim Haçlılara bırakılmıştı. Nurettin Zengi şimdilik Harim'den vazgeçmişti. Nurettin Zengi'den olumlu cevap alamayan 2. Kılıç Arslan ona karşı Ermeniler ve Haçlılar ile ittifak kurdu. Ardından ordusuyla Antep'e doğru ilerlediği ve burayı zapt edip tekrar topraklarına kattı.
Bundan sonra 2. Kılıç Arslan Raban şehrine yöneldi. Nurettin Zengi Kılıç Arslan'a karşı harekete geçecekti ki Kudüs kralının Banyas civarındaki Türkmen kafilesine saldırdığını ve barışı bozduğunu haber aldı. Bunun üzerine Nurettin Zengi 2. Kılıç Arslan'a haber göndererek ele geçirdiği yerlerden çekildiğini ve ondan özür dilediğini bildirdi. Böylece Anadolu Selçuklular ile anlaştıktan sonra Nurettin Zengi Banyas'a hareket etti. Banyas'a taarruz eden Nurettin Zengi şehri ele geçirdiyse de iç kaleyi alamadı. Bu sırada Kudüs kralının Banyas'a hareket ettiğini öğrenen Nurettin Zengi daha münasip zamanı beklemek üzere geri çekildi. Banyas'a varan 3. Baldwin, Zengilerin yaptığı tahribatı tahmin edip bölgenin hububat ambarı olan Taberiye şehrine hareket etti. Fakat bu sırada bölgeden ayrılmamış olan Nurettin, 1157 yılının Haziran ayında ani bir baskınla Kudüs kralını bozguna uğrattı ve büyük bir zafer kazandı. Böylece Nurettin Zengi, Kral Baldwin'e barışı bozmanın bedelini ödetmiş oldu. ...1157 yılında Sultan Sencer'in ölümü ve Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla Zengiler resmiyette de bağımsız oldular. Aynı yıl Hama, Şeyzer, Famiye, Humus, Laskiye, Trablus ve Antakya gibi şehirlerde büyük can ve mal kaybına sebep olan bir deprem meydana gelmişti. Nurettin Zengi, Haçlıların saldırısına fırsat vermeden depremle yıkılmış şehirlerini kısa sürede yeniden tamir ettirdi. Fakat kendisi kısa süre sonra hastalığa yakalandı. Onun bu hastalığı küçük kardeşi Nusrettin'i saltanata heveslendirdi. Nusrettin, ağabeyinin hastalığından istifade ile yönetimi ele geçirmeyi denedi. Fakat Selahaddin Eyyubi'nin amcası Esedüddin Şirkuh'un gayreti neticesinde Nusrettin bu girişiminde başarısız oldu. Diğer taraftan Haçlılar da Nurettin Zengi'nin hastalığını fırsat bilerek Baalbek ve Şeyzer şehirlerine saldırıya geçtiler. Lakin müdafilerin şiddetle direnmesi ve Haçlı liderlerinin aralarında çıkan anlaşmazlık Haçlı ordusunun netice alamadan geri çekilmesine sebep olmuştu. Nurettin Zengi nihayetinde hastalığından kurtulup şifaya kavuştu. Sağlığına döner dönmez hastalığında saltanatı elde etmeye çalışan Nusrettin'i Harran'ı elinden almak suretiyle cezalandırdı. Ardından 2. Kılıç Arslan'ın meşguliyetinden faydalanarak tekrar Selçuklu topraklarına yürüdü. Raban, Göksun, Behisni ve Mariş'i zapt etti. Daha sonra Harim'i tekrar kuşatma altına aldı. Ancak bu şehrin fethi yine müyesser olmadı. Bunun üzerine Nurettin Zengi yönünü Trablus kontluğuna çevirdi. Hısnül Ekrat Kalesi önünde karargahını kuran Nurettin Zengi, kale önünde dinlenmekteyken ani bir Haçlı baskınına maruz kaldı. Bu baskında ciddi kayıp veren Nurettin Zengi geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bu yenilgi Nurettin'in gözünü yıldırmayacak ve onun Haçlıları Orta Doğu'dan atma hedefini yok edemeyecekti. O yıllarda Şii Fatimi Devleti son demlerini yaşıyordu. Mısır Fatimi halifesi Adidli Dinillah 12 yaşında bir çocuktu. Devleti halife yerine vezirler idare etmekteydi. 1163 yılında vezirlikten azledilen Şaver bin Mücir, Şam'a gelerek Nurettin Zengi'den vezirliği geri almak konusunda yardım istedi. Yeniden vezirliği elde ederse Nurettin'in yardımına karşılık Mısır'da onun askerlerinin tüm masraflarını karşılayacağını ve Mısır gelirinin 1/3'ünü Zengilere göndereceğini bildirdi. Ayrıca Mısır'da Nurettin'in müttefiki olarak bulunacağını vaat etti. Bu konuda iki taraf arasında anlaşma yapıldı.
Nureddin Zengi, Şaver ile beraber ordu kumandanı Şirkuh'u güçlü bir birliğin başında Mısır'a gönderdi. Diğer taraftan Nureddin Zengi, Haçlılara karşı yeni bir sefer düzenlemeye karar verdi. Çevredeki emirlerden bu cihada katılmalarını istedi. Musul Atabeyliğinden Zeynettin Ali Küçük ve Artuklulardan Fahrettin Karaarslan, Nureddin'e yardıma geldiler. Nureddin Zengi, bu beyler ile birlikte daha önce kuşatıp da alamadığı Harim üzerine yürüdü. Harim önlerine gelen Nureddin Zengi, şehri kuşatma altına aldı. Muhasara devam ederken Antakya Prensi Bohemond ve Trabluskontu Raymond idaresindeki Haçlı ordusu Harim'e yardıma geldiler. İki ordu Ağustos 1164'te çok şiddetli bir muharebeye girdi. Türk kuvvetleri bu muharebede planlı bir şekilde geri çekilerek düşmanı Ali Küçük'ün kurduğu pusuya düşürdüler. Dört bir taraftan sarılan Haçlı ordusu ağır bir yenilgiye uğrayıp çok zayiat verdi. Muharebe meydanından kaçan Ermeni Toros ve kardeşi dışında Haçlı liderlerinin hepsi esir edildi. Haçlı ordusunun imhasından sonra Harim Kalesi zorlanmadan ele geçirilmişti. Nureddin Zengi'nin Mısır'a gönderdiği Şirkuh kumandasındaki ordu, Şaver'i tekrar Mısır vezirliğine getirmeyi başarmıştı. Fakat Şaver, Fatimi vezirliğini tekrar eline geçirince, Nureddin Zengi ile yaptığı anlaşmaya uymayarak Şirkuh'un Mısır'dan gitmesini istedi. Şirkuh ise kesinlikle bunu kabul etmedi ve Mısır'da kalmaya devam etti. Bunun üzerine Şaver, Zengilere karşı yeni Kudüs kralı Amori'den yardım istedi. Bu teklifi kabul eden Amori, ordusuyla Mısır'a hareket etti. Şirkuh ve Amori, Mısır'a hakim olmak için birbirleriyle mücadele ederken, Nureddin Zengi'nin Harim'i ele geçirdiğini haber aldılar. Bu haber üzerine Amori, ordusuyla Mısır'dan derhal çekildi. Aynı şekilde Şirkuh da Mısır'ı ele geçiremeyeceğini anlayarak ülkeyi terk etti. Böylece Zengilerin Mısır'ı ele geçirmek için girdikleri ilk teşebbüs başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Nureddin Zengi, Harim'de kazandığı büyük zaferden sonra Haçlıların toparlanmasına fırsat vermeden yanında Zeynettin Ali Küçük olduğu halde fetihlere girişti. 1164 yılında Halba, Arima ve Safisa'yı zapt etti. Harekatına devam eden Nureddin, aynı yılın Ekim ve Kasım aylarında Haçlıları bir kez daha mağlup ederek Banyas ve Hunin'i fethetti. Nureddin Zengi bu son seferini Beyrut'a kadar genişletmek istiyordu. Fakat üst üste Haçlılar ile çetin muharebelere giren ordusu çok yorulmuştu. Bu yüzden Nureddin askerlerinin isteği üzerine Halep'e çekildi. Kendisine bu sefer esnasında yardım eden kardeşi Mevdud'a ihsanlarda bulundu. Öte taraftan Şirkuh, Mısır'dan döndükten sonra boş durmayarak tekrar Mısır'ı ele geçirmek için taraftar toplamaya başladı. Zira ilk seferinde Mısır'ın zayıf bir durumda olduğunu tespit etmişti. Aynı şekilde Kudüs kralı Amori de Mısır'ın güçsüz durumda olduğunun farkındaydı ve o da Zengiler gibi Mısır'a hakim olmak istiyordu. Zengiler sayesinde vezirliği elde eden Şaver, her ne kadar Mısır'da hakim bir konumda gözükse de ülkede iktidar kavgaları bir türlü bitmiyordu. Bunu yakından takip eden Şirkuh, hazırlıklarını tamamlayıp 9 Ocak 1167 yılında Nureddin Zengi'den izin alarak 2. Mısır seferine çıktı. İlk seferde olduğu gibi yeğeni Selahaddin Eyyubi de onun yanındaydı. Bunu haber alan Şaver endişeye kapıldı ve tekrar Kudüs kralından yardım istedi.
Kudüs kralı bir kez daha ordusuyla Mısır'a hareket etti. Diğer taraftan Şirkuh 30 Ocak 1167'de Kahire'nin güneyine ulaştı. Ardından Nil'in batı tarafına geçerek bir ay sonra Cize'de karargahını kurdu. Şaver ve Haçlıların ittifak yapmasına karşılık o da İskenderiye halkıyla anlaştı. Daha sonra Şirkuh ve Birleşik Haçlı Fatimi kuvvetleri Orta Mısır'da Bağbeyn denilen yerde karşı karşıya geldiler. Bu muharebeyi Şirkuh kazanmıştı. İttifak ordusu yenik bir halde Kahire'ye çekildi. Bağbeyn hezimetinden sonra ittifak ordusu bu sefer yönünü Selahaddin Eyyubi'nin müdafaa ettiği İskenderiye şehrine çevirdi. İttifak ordusu tarafından kuşatılan İskenderiye, Selahaddin Eyyubi'nin kumandanlığında düşmana karşı şiddetle direnmiş ve Selahaddin amcası Şirkuh'a haber göndererek ondan yardım istemişti. Bunun üzerine Şirkuh ordusuyla Kahire üzerine yürüdü. Şirkuh'un bu hareketi karşısında ittifak ordusu İskenderiye kuşatmasını kaldırmak zorunda kaldı. Bu son olaydan sonra iki taraf arasında bir anlaşma yapıldı. Zira Şirkuh'un ordusu uzun süren savaşlardan dolayı yorgun düşmüştü. Bu yorgun orduyla daha fazla Mısır'da duramayacağını anlayan Şirkuh askerleriyle Mısır'ı terk etti. Diğer taraftan Amori de Mısır'da garnizon bırakarak Kudüs'e döndü. Böylece Şaver tekrar Mısır'ın hakimi olarak kaldı. Nurettin Zengi 1168 yılında babasının alamayıp kalesi önünde öldürüldüğü Caber şehrini fethetmiş ve böylece babasının intikamını almıştı. Nurettin Zengi, Orta Doğu'nun en güçlü hükümdarıydı. Fakat Zengilerin iki defa Mısır'da başarısız olması ve Şaver'in Haçlılara olabildiğince yaklaşması Nurettin Zengi'yi rahatsız ediyordu. Diğer taraftan Şaver, kısa süre sonra Haçlıların kendisine yardımda samimi olmadığını ve Mısır'a hakim olmak istediklerini anladı. Bu yüzden Mısır'daki Haçlı garnizonunu ülkeden çıkarttı. Şaver bu yaptığıyla kesin olarak Amori'yi karşısına almıştı. Nitekim Kudüs kralı Amori, Şaver'in bu yaptığına karşılık Mısır'a tamamen egemen olmak için ordusuyla Mısır üzerine yürüdü. Haçlı ordusu Bilbis'i aldıktan sonra Kahire'yi kuşattı. Fatimiye halifesi ve Şaver mecbur kalarak Nurettin Zengi'den yardım istediler. Nurettin Zengi bu haberi alınca emirleriyle istişare etti. Eğer Haçlılar Mısır'a hakim olursa hem hakimiyet alanlarını genişletecekler hem de Zengi ülkesini Mısır üzerinden de tehdit edeceklerdi. Bu ve benzeri birçok tehlike mevcuttu. Üstelik Haçlıların Kahire'yi ele geçirmeleri durumunda ahaliyi kılıçtan geçirecekleri de malumdu. Nihayetinde Nurettin Zengi hem siyasi hem de vicdani sebeplerden dolayı Fatimilerin teklifini kabul ederek 3. kez Şirkuh'u Mısır'a gönderdi. Şirkuh'un idare ettiği orduda Selahaddin Eyyubi de bulunmaktaydı. Şirkuh'un geldiğini haber alan Kral Amori onunla savaşmaktan çekinerek çoktan Mısır'ı terk etmişti. Şirkuh 8 Ocak 1169 tarihinde Kahire'ye vardı ve böylece Fatimileri Haçlılardan kurtardı. Şirkuh'un Mısır'a gelişi Şaver'in otoritesini hiçe indirdi. Gerek Şirkuh, gerekse Mısırlılar tarafından sevilmeyen Şaver, 18 Ocak 1169 tarihinde idam edilerek yerine Şirkuh Fatimiye halifesi tarafından vezir tayin edildi.
Fakat Şirkuh'un Mısır'daki vezirliği çok uzun sürmedi. 2 ay kadar sonra 1169'da vefat etti. Yerine vezir olarak yeğeni Selahaddin Eyyubi geçmişti. Selahaddin bir taraftan Nureddin'in ordu kumandanı, diğer taraftan Fatimi veziri oluyordu. Gerçekte emir aldığı makam ise Nureddin Zengi'den başkası değildi ve Fatimi halifesine sadece şeklen bağlıydı. Selahaddin Eyyubi çok kritik şartlar altında vezirlik makamına gelmişti. Ülkedeki muhalifleri pek fazlaydı. Fakat Selahaddin Eyyubi tek tek rakiplerini bertaraf edip yerini kuvvetlendirdi. Mısır'ın Zengilerin nüfusuna girdiğini gören Haçlılar elbette ki buna göz yumamazlardı. Kasım-Aralık 1169 tarihinde Haçlılar Doğu Roma ile ittifak yaparak Dimyat'ı kuşattılar. Bunun üzerine Selahaddin Eyyubi Dimyat'a güçlü birlikler sevk etti. Diğer taraftan Nureddin Zengi de Haçlıların Suriye ve Filistin şehirlerine akınlar başlattı. Haçlılar hem Selahaddin'in gönderdiği birlikler yüzünden hem de Nureddin'in şehirlerini tehdit etmesinden dolayı Mısır'ı ele geçiremeyeceklerini anladılar ve Dimyat'tan çekildiler. Bu yenilgi aynı zamanda Doğu Roma Haçlı ittifakının sonu oldu. Doğu Roma Selahaddin'le iyi ilişkiler kurduğu gibi Haçlılar da tekrar Mısır üzerine sefer yapmaya cesaret edemediler. Böylece Selahaddin eliyle Nureddin Zengi Mısır'daki nüfusunu gitgide yükseltiyordu. İmadeddin Zengi'nin büyük oğlu olan Seyfeddin Gazi 1149 yılında ölünce oğlu olmadığından dolayı kardeşi Mevdud'u yerine tayin etmişti. Kutbeddin Mevdud, İmadeddin Zengi'nin küçük oğluydu. Ağabeyinin ölümünden sonra Zengilerin Doğu kolunun başına geçmiş, ancak diğer ağabeyi Nureddin Zengi ülkeyi birleştirmek için Mevdud'un üzerine yürümüştü. Nihayetinde iki kardeş anlaşmış ve tam tabi olmamakla birlikte Mevdud, Nureddin Zengi'nin üstünlüğünü kabul etmişti. Kutbeddin Mevdud, kendi adının yanında Nureddin Zengi'nin adını da hutbelerde okuttu. Ayrıca Mevdud, Mardin Artuklu Bey Timurtaş'ın kızıyla evlenerek onunla akrabalık bağları kurmuştu. Mevdud'un Musul ve El Cezire hakimiyeti Abbasi halifesi ve Irak Selçuklu Sultanı Mesud tarafından onaylandı. Sultan Mesud'un 1152 yılında Hemedan'da ölümüyle tekrar Irak Selçuklu taht kavgaları başladı. Kutbeddin Mevdud bu taht kavgalarında Melik Muhammed'i desteklemişti. Onun tahta çıkıp vefat etmesinden sonra da daha önce Muhammed'e karşı geldiği için Musul'da hapsettiği Melik Süleyman Şah'ı desteklemiş ve onu hapisten çıkararak Hemedan'a göndermişti. Kutbeddin Mevdud bunun karşılığında Süleyman Şah'tan kendisine onun atabeyi ve naibi Zeynettin Ali Küçük'ü de ordu kumandanı yapmasını şart koşmuştu. Ne var ki Süleyman Şah'ın sultanlığı çok uzun sürmemiş ve tahta oturduktan kısa süre sonra indirilip boğdurulmuştu. Bu olay Mevdud'un Irak Selçuklu Devleti'ni kontrol altına alma planının başarısız olmasına sebep olmuş ve Mevdud bundan sonra Irak Selçuklu Devleti'nin iç işlerine müdahale etmemişti. ...1158 yılında Nureddin Zengi, Mevdud'u kendisinden sonra bütün Zengi topraklarına veliaht tayin etmişti. Böylece Mevdud, Nureddin Zengi'den sonra Zengi Devleti'nin tek hükümdarı olacaktı. 1163 yılında ise Mevdud, babası İmadeddin Zengi'den beri devlete hizmet eden Vezir Cemalettin'i hakkında artan şikayetlerden dolayı görevinden alarak Zeynettin Ali Küçük'ün karşı çıkmasına rağmen tutuklattı. Cemalettin ertesi yıl Musul hapishanesinde hayata gözlerini yumdu.
Aynı yıl Nurettin Zengi, haremi ele geçirmek için bir sefer tertiplemiş ve çevredeki emirlerden destek istemişti. Mevdut da bu çağrıya uyarak Zeynettin Ali Küçük'le beraber Nurettin Zengi'ye yardıma gelmiş ve onunla 1164 ile 1165 seferlerine iştirak etmişti. Onun bu yardımına karşılık Nurettin Zengi, Mevdud'a ihsanlarda bulunmuştu. Mevdut 1167 yılında Hasankeyf Artuklu Emiri Fahrettin Kararslan'ın ölümü üzerine onun topraklarını almak istemiş, ancak Nurettin Zengi buna engel olmuştu. Ertesi yıl Mevdud'un veziri ve başkumandanı Zeynettin Ali Küçük rahatsızlanınca Musul'daki görevini bırakarak Erbil'e çekilmek istedi. Mevdut onun isteğini kabul etti ve yerine babasının Hristiyan kölelerinden olan Fahrettin Abdülmesih'i getirdi. Takvimler 1170 yılını gösterdiğinde ise Musul Atabeyi Mevdut hastalığının ilerlemesinden dolayı veliaht tayin etmeye karar verdi. Mevdud'un İmadeddin, Seyfeddin ve İzzettin adında 3 oğlu vardı. Kendisinden sonra kardeşi Nurettin Zengi'nin de damadı olan oğlu İmadeddin'i veliaht tayin ettiğini bildiren Mevdud, ölümünden sonra ona biat edilmesini emretmişti. Ancak yeni vezir tayin ettiği Fahrettin Abdülmesih, bunu kabullenmeyerek Mevdud'un zevcesi Zümrüt Hatun'la iletişime geçti ve onunla anlaşarak Mevdud'u bu kararından vazgeçirdi. Bunun üzerine Mevdud, tekrar devletin ileri gelenlerini çağırarak karısı ve vezirinin desteklediği oğlu Seyfeddin'i veliaht tayin ettiğini bildirdi. Bundan kısa süre sonra da vefat etti. Böylece İmadeddin Zengi'nin bir oğlu daha dünyadan göçtü. Mevdud'un diğer oğlu İmadeddin, Vezir Abdülmesih'in kendisini veliahtlıktan almasına karşılık hem amcası hem de kayınpederi olan Nurettin Zengi'nin yanına gitti ve ona bu durumu şikayet etti. Nurettin zaten yeğeni Seyfeddin'e Vezir Abdülmesih yüzünden kızmaktaydı. Zira Abdülmesih aslen Hristiyan olup sonradan kabul ettiği Müslümanlığa pek ısınamamış, etrafındaki alim ve din bilginlerini dağıtmış, hatta bir de kilise inşa ettirmişti. Üstelik rahmetli Mevdud'un İmadeddin'i veliaht tayin etmesini kabul etmemiş ve onun zevcesi yoluyla kendi istediği Seyfeddin'i tahta oturtmayı başarmıştı. Bu sebeplerden ve yeğeninin şikayetinden dolayı Nurettin Zengi ikinci kez Doğu seferine çıktı. İlk olarak yolu üzerindeki Nusaybin'i ele geçirdi. Burada Artuklu kuvvetleri ona katıldı. Böylece ordusu güçlenen Nurettin Zengi devam ederek Sincar'ı ele geçirdi. Buraya yeğeni İmadeddin'e verdi. Sincar'ı takiben 26 Şubat 1170'te Musul'a giren Nurettin Zengi, diğer yeğeni Seyfeddin'e dokunmayarak onu makamında bıraktı. Ardından Seyfeddin'i kızıyla evlendirdi. Böylece Zengilerin doğu kolu Nurettin Zengi'nin hakimiyetine giriyordu. Buradayken Nurettin Zengi bazı idari düzenlemeler yaptı. İlk olarak Vezir Abdülmesih'i görevinden azlederek yanına aldı ve onun adını Abdullah olarak değiştirdi. Musul'a dizdar olarak Saadettin Gümüştekin'i getirdiği ve Musul ile diğer bazı şehirlerden alınan vergiyi kaldırdı. İkinci Seyfeddin'in bastırdığı paralara kendi adını koydurdu. Böylece doğuyu sıkıca kendine bağlayan Nurettin Zengi dönüş yolculuğuna başladı. Bu sırada Selahaddin Eyyubi, Mısır'a tamamen egemen olmak için çalışmaya devam ediyordu. 1170 yılıyla beraber Selahaddin, birçok Şii kadıyı azlederek yerine Sünni kadılar tayin ettiği ve devlet kademelerine kendi adamlarını yerleştirdi. Ardından Mısır'da Sünni medreseler açtırdı.
Nihayet Nureddin Zengi'den gelen emirle Fatimi devletini yıkarak yönetimi tamamen eline aldı. Böylece İslam dünyasını ikiye ayıran Şii Fatimi devleti tarih sahnesinden silinmiş oldu. Diğer taraftan Nureddin Zengi, Ermeni kralı Leon'un oğlu Mileh'i hizmetine alarak onu sınır boylarında kendi dindaşlarına karşı kullandı. Doğrama ordusuna karşı Mileh'e ordusuyla destek sağlayan Nureddin, Rumları büyük bir yenilgiye uğrattı. Bu sayede Mileh, Adana, Misis ve Tarsus'u zapt ettiği gibi çok miktarda ganimet ele geçirdi. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan, tahta çıktığından itibaren sürekli olarak saldırılara maruz kalmıştı. Fakat Kılıç Arslan'ın Doğrama ile anlaşması ve Sivas Danişment Emiri Yağbası'nın vefat etmesi Anadolu Selçuklu Devleti'nin talihini değiştirdi. İkinci Kılıç Arslan, 1171'e kadar Danişmentlilere ve Zengilere kaybettiği bütün toprakları geri almış, ardından Malatya üzerine yürüyerek burayı da muhasara etmişti. Malatya Danişment Emiri Feridun, Kılıç Arslan'a karşı koyamayacağını bildiği için kudretli hükümdar Nureddin Zengi'ye sığınmıştı. Aynı zamanda eski Kayseri Danişment Emiri Zünnun da Nureddin Zengi'nin yanındaydı. Nureddin Zengi, Kılıç Arslan'ın Malatya'yı alması durumunda ana yolların ve Fırat boylarının tehlikeye düşeceğini bildiği için adı geçen kimseleri himaye etmiş ve bu duruma müdahale etmeye karar vermişti. Nureddin Zengi'nin kendisine cephe aldığını gören 2. Kılıç Arslan, Malatya kuşatmasını kaldırıp Kayseri'ye dönmek zorunda kaldı. Nureddin Zengi ise Malatya Danişmentlilerine binaen Mardin ve Harput Artukluları ve Sivas Danişmentlileri ile Kılıç Arslan'a karşı büyük bir ittifak kurmuştu. Tüm bu saydıklarımızdan oluşan orduyu da Sivas'a Danişment Emiri Melik İsmail'e göndermişti. Ayrıca Nureddin Zengi, Kılıç Arslan'a elçi göndererek ondan ilhak ettiği Danişmentli Zünnun'un topraklarını iade etmesini, Malatya'dan sürülen 12.000 kişinin geri gönderilmesini ve Şahin Şah'ın hapiste bulunan çocuklarının salıverilmesini istemişti. İkinci Kılıç Arslan, Nureddin'in bazı isteklerini kabul etse de ele geçirdiği hiçbir mevkiyi terk etmedi. Bunun üzerine Nureddin Zengi harekete geçerek Maraş, Merziban, Göksun ve Behisni gibi yerleri ele geçirdi. Ardından Selçuklu topraklarında ilerlemeye başladı. Bu sırada Sivas'ta çıkan kıtlık yüzünden halk isyan etmiş ve Sivas Danişmentli Emiri İsmail'i öldürmüşlerdi. Onun yerine Danişmentli Zünnun Sivas'ın başına geçmişti. Buna son derece öfkelenen Kılıç Arslan, Nureddin'in üstüne yürüdü. İki ordu Kayseri yakınlarında karşı karşıya geldi. O sene çok şiddetli bir kıtlık yaşanmış ve halk perişan olmuştu. Böyle bir durumda iki Müslüman ordunun çarpışmasını kimse istemiyordu. Üstelik bu iki Türk hükümdarının karşı karşıya gelmesi Haçlıların işine gelmekteydi. Bütün bu hususları gören alimler araya girerek bir barış yapılmasını sağladılar. Buna göre Nureddin Zengi ele geçirdiği bütün yerlerden çekilecek, Kılıç Arslan da Zünnun'un Sivas ve havalisinde hakimiyetini tanıyacaktı. Böylece iki taraf anlaşmış ve memleketlerine dönmüşlerdi. Fatimi Devleti'nin yıkılmasından sonra sıra Haçlılara gelmişti. Nureddin Zengi, Kerek Kalesi'ni kuşatmaya karar verdi. Selahaddin'e haber yollayarak ordusuyla Kerek'e yürümesini emretti. Her iki tarafta Kerek'te birleşerek burayı muhasara edeceklerdi. Selahaddin Eyyubi, Nureddin Zengi'den önce Kerek'e gelerek burayı kuşattı.
Ancak daha sonra Nureddin Zengi gelmeden bir takım sebeplerden dolayı Mısır'a geri döndü. Selahaddin geri dönünce Nureddin Zengi'ye elçiyle beraber kıymetli hediyeler göndermiş ve sefere çıkarken babası Necmettin Eyyubi hasta olarak Mısır'da bıraktığını, babasının ölümünden ve ülkenin elden çıkacağından korktuğunu, bu yüzden Mısır'a geri döndüğünü bildirdi ve Nureddin Zengi'den özür diledi. Nureddin Zengi, Selahaddin'in emri olmadan Mısır'a geri dönmesine çok kızdı. Bu olay iki tarafın arasına bir soğukluğun girmesine sebep oldu. Nureddin Mahmud Zengi'nin saltanatı süresince en büyük ideali, Haçlılar ile komşu olan İslam ülkeleri arasında tam bir işbirliği gerçekleştirmek ve kendi idaresi altında Haçlılara karşı sağlam bir cephe oluşturarak onları Orta Doğu'dan atmak suretiyle Kudüs'ü işgalden kurtarmaktı. Nitekim Haçlı gücünü Filistin'de kırmak maksadıyla 1171 yılından itibaren Atabeylik topraklarının güney kısmı ve Mısır bölgesini idaresine verdiği Selahaddin Eyyubi ile beraber Kudüs üzerine yürümek istemekteydi. Fakat Selahaddin'in bazı emirlerine itaatsizlik etmesi onu rahatsız etmiş ve Selahaddin'i Mısır valiliğinden indirmeye karar vermişti. Bunun için hem Haçlıları ezmek hem de Selahaddin'i Mısır valiliğinden almak maksadıyla bir ordu topladı. Fakat sefere çıkamadan 10 Mayıs 1174'te boğaz iltihabından vefat etti. Naaşı Şam'da yaptırmış olduğu medreseye defnedildi. Nureddin Zengi, adaletli, şecaatli, yüksek himmet sahibi, iyi niyetli, saygılı, dindallığı apaçık belli olan kimseydi. Halka iyi davranır, onların refah ve huzur içinde yaşamalarına dikkat ederdi. İbnül Esir onun için, "Ben daha önceki hükümdarların ahlak ve yaşayışlarını inceledim. 4 halife ve Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz'den başka Nureddin'den daha güzel ahlaklı, adalet için ondan daha fazla araştıran bir kimse görmedim," demektedir. Cemalettin el-Mutrib, Tarih-i Medine-tü Şerife adlı kitabında Fakih Alamuddin Yakup bin Ebu Bekir'den naklen şunları anlatıyor. Nureddin bir gece Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı rüyada üst üste 3 defa gördü. Her defasında Peygamber Efendimiz, "Ey Mahmud, beni bu 2 şahıstan kurtar," der ve karşısında bulunan 2 kır saçlı kişiyi işaret eder. Bu rüya üzerine Nureddin ve veziri 1000 deve ile halkın uykuda olduğu zamanda Medine'ye girer. Nureddin, Peygamberimizin mezarını ziyaret eder ve Mescid-i Nebevi'de oturur. Ardından Nureddin, bütün insanlara sadaka dağıtacağı haberini yayar. Daha sonra gelenlere altın ve gümüş dağıtır. Sonunda yanındakilere, "Başka kimse kalmadı mı?" diye sorar. Cevaben insanlar, "Ömer bin Hattab'ın evinin dış tarafında mübarek hücrenin arka cihetinde 2 Endülüslü oturuyor," dediler ve o 2 kişinin, "Bizim geçimimiz yeterli, biz sadaka kabul etmiyoruz," ifadelerini Nureddin'e naklettiler. Nureddin o 2 kişiyi mutlaka çağırmalarını söyledi. Endülüslü kişiler Nureddin'in yanına geldiklerinde Nureddin bunların Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın rüyada ona gösterdiği 2 kır saçlı kişi olduğunu gördü. Nureddin onları tahkik edip sorgulayınca Hristiyan olduklarını ve kafirlerin büyükleri tarafından buraya Hazreti Peygamber'in mübarek naaşını çalmak için gönderildiklerini itiraf edip mescidin kıble tarafından bir tünel kazdıklarını, toprağını avludaki bir kuyuya attıklarını, böylelikle mübarek kabri şerife çok yaklaştıklarını söylediler. Nureddin Zengi o kimseleri idam ettirdi. Nureddin Zengi vefat ettiği zaman da Mısır, Hicaz, Yemen, Irak ve Suriye'de hutbe onun adını okunuyordu. Nureddin Zengi'nin İslam alemindeki prestiji Selçuklu hanedanını gölgede bırakacak kadar büyüktü. Hayatı boyunca Haçlılar ile mücadele etmiş ve Kudüs'ü geri almak hayaliyle yaşamıştı. Fakat bu hayal ona nasip olmadı.
Haçlılarla mücadele eden bu İslam mücahidi 28 yıl hüküm sürdükten sonra 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Allah kendisine rahmet etsin.